Herkese merhabalar. Yeni bir podcast bölümümüzde daha sizlerleyiz. Her zamanki gibi bendeniz Dilmin, Nurgül ve Elif'le beraber bugün sizlerle UX hakkında sohbetlerimize devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz bölümlerde bir tasarımcının kariyer peti nedir? Bir tasarımcı hangi rollerde görev alır? Bu gibi şeylerden konuştuk. Bugün de bir tasarımcı kimlerle birlikte çalışır? Bir iş günü kimlerle etkileşim halinde geçer? Bunlardan konuşacağız. Ama öncelikle halinize attığınızı bir sormak istiyorum. Kızlar nasılsınız bu hafta? Selam Dimin'cim. İyiyiz bu haftada. Çalışmaca yani. Rutin. Gündüz iş, akşamda işte evde takılmaca falan. Öyle. Senin nasıl Elif'cim? Benim de standart bir hafta geçti. Hafta sonu nasıl geldiğini anlamadık. Hafta sonu muhtemelen hafta içi nasıl geliyor anlamıyor olacağız. Öyle standart bir haftaydı. Harika kızlar. O zaman yavaştan bugünkü konumuza geçelim. Bir tasarımcı olarak bir günümüz bizim nasıl geçiyor? Bir tasarımcı olarak en çok kimi görüyoruz, kiminle konuşuyoruz? Ne düşünüyorsun Nurgül? Yani ben en çok PM'imi yani Product Manager'ımı görüyorum günlük rutinde. Sanırım yani her gün konuşuyoruz. Slack'ten ya da toplantılardan. Zaten böyle fix 3 kere buluştuğumuz bir toplantı var schedule edilmiş. Ama onun haricinde de hep onunla iletişime giriyorum. Bir de Engineering Manager'imle çok görüşüyorum. Ya bu da aslında şeyden kaynaklanıyor. Sanırım yani çoğu yazılım şirketinde olan bir yapı var. Trio yapısı. Tasarımcı, Product Manager ve Engineering Manager'dan oluşan. Ve bunlar da aslında roadmap'i PM'le beraber, Engineering'le beraber bir roadmap oluşturuluyor. Roadmap'te de işte herkesin tabii ki kullandığı farklı farklı çalışma yöntemleri var. Agile, Kanban, Scrum, yani farklı metotlar var. Onlar organizasyon yapısına göre mesela biz Kanban ve U'dan çalışıyoruz. Sprintlerimiz var 2 haftalık. Sonra quarter hedeflerimiz var, roadmap'imiz var. Bu iki yapıda bunları oluştururken de Product Manager, Engineering Manager ve Designer'ın beraber karar alması gerekiyor ve birbirleriyle sürekli iletişim halinde olması gerekiyor. Çünkü hepsi farklı perspektiften bakıyorlar. Engineering Manager mesela developerların çalışma saatleri, onların estimation'larını yapmaya çalışıyor. Yani ne kadar sürede bir proje biter, ne kadar onların görevleri, taskları var. Onları aslında ayarlamaya çalışıyor. O kendi perspektifinden yorumlar söylüyor. Product Manager tabii ki hem business tarafını düşünüyor, hem rakipleri düşünüyor, hem karşıdaki müşteriyi düşünüp onun ihtiyacını anlayıp kendi domain bilgisiyle harmanlayıp hangi feature'ın ne zaman verilmesi gerektiğine dair bize feedbacklerini sağlıyor. Ben de tabii ki katıldığım kullanıcı testlerinden, interview'lardan ya da PM'imle katıldığım müşteri görüşmelerinden ya da kendi tespit ettiğim ya işte bu feedback çok elzem, ben bunu sürekli duyuyorum ya da bu flow'u çok improve edecek, geliştirecek, katkı sağlayacak dediğimiz noktalarda da ben bayrak kaldırıyorum. Bunu belki önceliklendirebiliriz gibi. Yani o yüzden gün içerisinde ikisiyle daha çok aslında Product Manager'ımla çok görüşüyorum. Çünkü o domaini en iyi bilen insan aslında. O alanda uzman olan kişi. Ya ben çalıştığım şirkette Payment Experiences ekibinde çalışıyorum. Yani ödeme deneyimlerinde. Çalıştığım PM'de yaklaşık bir 15 yıllık deneyimi olan, yani ödeme dünyasını, bütün ödeme metotlarını, yani bütün detaylarıyla bilen, bütün süreçlere hakim olan bir insan. O yüzden de ve daha önce de çok büyük şirketlerde çalışmış ve bu yapıları kurmuş bir insan. Onun perspektifiyle böyle biz de geliştirmeye çalışıyoruz. PM bence çok kritik bu trio yapısında. Hani sizin de dediğiniz gibi aslında bence tasarımcı tarafından şöyle bir avantajı da var PM'e sahip olmanın. Çok güzel bir denge sağlıyor. Benim denge sağlamamıza yardımcı oluyor. Dediği gibi Nurgül'ün domaine inanılmaz hakim. Teknik taraftaki gereklilikleri birazcık biliyor. Hani ne kadar efor gerekli vesaire. Hangi noktada kime başvurmak gerektiğini, hangi stakeholder'a de danışmak gerektiğini ya da client'la alakalı görüşmeleri, mesela bu planlama, roadmap'i oluşturma, yine şirket bazındaki objektifleri alıp da bunu takım bazına indirgeme taraflarında vesaire, bence PM'in çok kritik bir rolü var.
Aslında dediğiniz gibi technical lead veya engineering lead, PM ve tasarım üçlüsü birbirini çok güzel destekleyip orta yolu hem user açısından hem business hedefleri açısından hem de teknik eforu ve bütçe ayarlama açısından bu üçünün gücü birleşince mükemmel bir güç ortaya çıkıyor diyorum. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum hazır bir trio yapısından bahsederken. Mesela bir tasarımcı olarak üründen anlamamız. Aynı şekilde belki kodlama bilmiyor olabiliriz ama bir şekilde farklı örneklerden hani kendi tasarımımızın yapılıp yapılamayacağının bir fikrine sahip olmak bence çok önemli. Çünkü aslında bazen bazı takımlarda tasarımcı bir tık geri plana atılabiliyor. Özellikle şirket böyle design driven değilse ya da kültür tam oturmamışsa, daha böyle tech driven gitmeye alışılmışsa hani bence bu noktada o üçlüde eşit bir seviye sağlamak için bizim de biraz bunlara ilgili en azından bir yere kadar bilgili olmamız gerekiyor. Kesinlikle çok katılıyorum. Elif, bu dediğin benim aklıma zaten şu dönemdeki aslında challenge'ımı, şu an içinde savaştığım şeyi getirdi aklıma. Bu dönem bizim o kadar bir yoğunluğumuz oldu ki özellikle çeyrek sonu işte herkes kârlar hedeflerini kapatmaya çalışıyor vesaire. Bu yoğunluğun içinde mesela PM ve engineering lead birazcık hızlı olalım, hedeflerimizi kapatalım diyerek aslında quality'yi, tasarımın gerektiren experience'ı birazcık bir tık geri planda bırakabiliyorlar. Yani en effortless yolu, en az bütçe gerektirecek yolu seçmeye meyilli olabiliyorlar. Halbuki burada görmedikleri şey, bazen daha doğrusu bizim dengelememiz gereken şey, ilerleyen dönemde aslında bunun daha büyük sorunlara yol açacak. Yani kullanılamayan bir ürün yapmanın daha kısa zamanda çok bir anlamı yok. Çünkü eğer bu tekrar geliştirilecekse, iyileştirilecekse şu andaki yapılan bütçe ve zaman kaybı 2'ye 3'e katlayacak ileriki dönemde. Yani bu sebeple aslında bizim bunu dengelememiz gerekiyor. Benim de şu andaki en büyük uğraşım o diyeyim. Devamlı pushback'lemeye çalışıyorum ki aslında tasarımcının böyle bir görevi var ki yani kullanıcı tarafında, çünkü biz sahip çıkıyoruz, biz dengeliyoruz. O yüzden bizim bence tasarımcıların bu tarafta güzel bir rol alması çok kıymetli. Hatta şöyle bir şey okumuştum bir kitapta, hemen onu da ekleyeyim. Aslında böyle bir hedef kariyerleri varsa bizi dinleyenlerin, aslında bu da akıllarının bir köşesinde olabilir. En iyi product manager'lar aslında design geçmişine sahip olanlardır gibi bir şey okumuşum. Yani bu domainden, yani bu kullanıcı deneyimi tecrübesi olup da bu bakış açısını kazanan, kullanıcı perspektifini iyi yöneten insanların management taraflarını güçlendirip de bunu harmanlayarak PM olması müthiş bir şey ortaya çıkarıyormuş yani ilerleyen dönemde. Çünkü gerçekten alışılagelmiş, dediğin gibi design driven kültür her yerde yok. Alışılagelmiş yöntem çok daha farklı. Eğer PM'in bir tasarım geçmişi varsa, bir UX geçmişi varsa, design driven, user centric approach'u direkt kazandırdığı için aslında başarılı bir PM olmuş oluyorsun. Ben de sana çok katılıyorum Demin. Ya PM bence çok önemli. Eğer PM gerçekten engineering manager gibi functionality'yi önemseyen bir insansa bir takım sorunlar yaşaman çok, yani bence mümkün ve olası. Ama eğer vizyon sahibi ise ve gerçekten rakip ürünleri takip ediyorsa, daha önce bir sürü arayüz gördüyse çalıştığı domain hakkında vesaire, tasarım hakkında bile bir feedback verebiliyor. Ya mesela özellikle niş bir alanda çalışıyorsanız, benim mesela daha önce fintech alanında, payment experience alanında bir tecrübem yoktu. Ama sizin de bildiğiniz üzere hani her domainin oradaki süreci, oradaki işlemi kullanıcıya verme biçimleri farklı oluyor farklı domainlerin. Mesela bir booking tarafında kullanıcıyla iletişime geçme, oradaki content design daha farklı. Ama payment tarafında daha farklı. Finans direktörünün ihtiyacı daha farklı. O yüzden mesela PM ile çalışırken o çok işime yarıyor. Çünkü daha önce bu tarz firmalarda çalıştığı için o kullanılan dile çok hakim. Hatta bazen önerdiği tasarım alternatifleri ya da content alternatifleri çok hoşuma gidiyor ve gerçekten de test sonucunda onun önerdiği şeyler de başarılı çıkıyor. Ama burada diğer case'i düşündüğümüzde, eğer business'ı daha çok önemsiyorsa ve kullanıcı deneyimini önemsemiyorsa da burada sizin aslında biraz sesinizi duyurmanız gerekiyor. Aslında bu da biraz da seniorlık belirtisi. Yani eğer yeri geldiğinde
bu roadmap'te işte bunu yapmamız gerekiyor ya da hayır ben bu feature'ı şu an istiyorum. First release'de bu olması gerekiyor. Bu olmadan işte bunu feature'ı general availability'ye koyamayız demeniz gerekiyor. Ondan sonra sizin kararlarınıza da göre roadmap'i hazırlamaları gerekiyor. Mesela ben ilk girdiğimde beni çok biraz daha mid-level olduğum için çok dinlememişlerdi ya da ben kendimi iyi ifade edememiştim. Daha sonra tasarımın prensiplerini uygularken mesela oldu, roadmap'te geri kalmış olduk. Çünkü test etmemiz gerekiyordu ve test sonucunda da bir sürü şey değiştirdik, onlar da gördüler vesaire. Zaman boyunca sonra birbirimize nasıl iletişim geçirmemiz gerektiğini öğrendik. Şu an mesela daha her şey yolunda gidiyor. Kesinlikle çok haklısın Nurgül. Ve hani bu aslında ideal proses, yani research yapma fırsatı bulma, bunun için push bekleme, kendi kaliteni savunma, zaman isteme vesaire, hani dediğin gibi bunlar seniorluk isteyen şeyler. Ama bazen maalesef ki gerçekten bu culture'ı edinmemiş firmalarda sana bir task geliyor. Aslında task değil, bildiğin yani direkt solution, tasarım geliyor sana. Sana bu tasarımı al, Figma'ya geçir deniyor maalesef ve maalesef. Yani aslında bizden beklenen bu değil. Aslında bizi değerli kılan bizim bakış açımız. Yani bu ürünün kullanıcıya ne değer katacağı ya da hangi sorunu çözdüğü. Eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysanız benim önereceğim şey, daha senior olabilmek için gerçekten de bunu sorgulamak. Yani ürünün stratejisini anlayıp da onun için en doğru yolu bulabilmektir bir tasarımcı iyi bir tasarımcı yapan. Yani örneğin size bir task geldi ve bu diyor ki bana direkt bunu tasarla, bana buraya buton koy. Böyle bir task geldi. Aslında o noktada eğer yeterince gücünüz yoksa bile, juniorsanız bile aslında en önemli şey doğru soruyu sormak. Birazcık siz PM'iniz ya da size bu task'ı yaratan kişiyi, tech lead'i vesaire herkesi birazcık sorgulayarak anlamaya çalışabilirsiniz. Bunun kullanıcıya getirdiği değer ne? Bu bize ne kazandıracak? Hangi sorunu çözüyoruz? Niye? Yani why soruları aslında sizin anlamanızı asıl gerektiren şeyi ve ona göre bir çözüm bulmanız. Yani size gelen şey çözüm olmamalı. Size gelen şey problem olmalı. Çözümü siz araştırarak ya da eski araştırmalardan yararlanarak ya da kendi domaininizle harmanlayarak siz çözüme ulaşmalısınız bir tasarımcı olarak. Aslında buradaki kritik nokta bu olabilir. Dediğin gibi o soruları sorup cevaplarını almadan, problemi iyice anlamadan çözüme geçmemek lazım. Senin dediğin tasklar da çok başıma gelmişti benim önceki çalıştığım yerlerde. Hani bunu yap geç. Hani bu solution, tamam mı? Hani bu çözüm. Ama neden yani? Problem neydi? Neden bu kanıya vardınız? İhtiyaç neydi? Başka çözümler olabilir mi vesaire? Çok doğru bir noktaya değindin. Aynen. Biz sadece bir teknik eleman değiliz. Tool kullanmayı bilen insanlar değiliz aslında biz yani. Evet, bu güzel bir noktaydı. O zaman kod dedik. Günlük çalışma hayatımızda en çok irtibatta bulduğumuz bir diğer kişiler de çalışma arkadaşlarımız da developerlar haliyle. Onlarla da çok haşır neşir oluyoruz ve zaman zaman birbirimizi çok seviyoruz. Zaman zaman küçük çatışmalar yaşayabiliyoruz. Bir şekilde bunları yönetmeyi öğreniyoruz zaman içinde. Bu tarafa biraz da yönelelim. Sizin developerlarla deneyiminiz nedir kızlar? Nasıl yönetiyorsunuz ilişkinizi? Developerlarda bir şirkette bizim en çok çalıştığımız kişiler olabilir. Developerlarda bence, bu benim kendi gözlemim, UI geliştirmeyi seviyorsa, görsel şeyleri seviyorsa o zaman çok içten gelerek tasarım yapıyor. Ama bu işlere biraz daha az hevesliyse, bazı şeylere yeterince ya fark etmiyor ya dikkat etmiyor ya da ana şeye odaklanıp detayları atlayabiliyor. Bu noktada mesela benim kendi yaptığım şey, mesela bir tasarımı bir developer'a teslim ettim. Eğer isterse onunla bir toplantı yapabiliriz ya da beraber belli bir session'lar düzenleyip beraber çalışabiliriz. Çünkü onun da soruları oluyor. Tasarımı bir developer'ın anlaması da bence çok önemli. Benim deneyimim böyleydi. Sizler nasıl çalışıyorsunuz developer'larla? Bizde de trio yapısı roadmap'e karar veriyor. Hangi feature'ların çalışılması gerektiğine, hangi task'ların üzerinde zaman harcamamız gerektiğine sprint boyunca karar veriyor. Ve sprint planning meeting'de de bunları aslında engineering manager developerlar arasında paylaşılıyor. İşte backend developerların yapması gereken task'lar, frontend developerların yapması gerektiği task'lar. Ve bir sprint boyunca da bu task'lar üzerinden aslında çok sık iletişime geçiyorum ben de günlük hayatta. Şöyle bir şey oluyor bizde. Bir sprint başlamadan önce onların çalışacağı konuyu benim bitirmiş olmam gerekiyor ki onlar kodlamaya başlasınlar.
O yüzden ben genelde onlardan daha önce research'ü, tasarımı yapmış oluyorum. Daha sonra Jira'daki task'ın içerisinde detaylı bir şekilde açıklıyorum, işte tasarım problem buydu. İşte şunları yaptık, sonuç bu. Figma dosyası burada. İsterseniz Miro'da yaptığım research'ı burada bulabilirsiniz. Bana soru sorabilirsiniz vesaire gibi. Ve bunlarda da yine tasarım sürecinde de bana sordukları sorular olabiliyor. Yani hani neden mesela özellikle frontend yazılımcılarla daha çok iletişime geçiyorum mesela bu konuda backend'den ziyade. Yani sprint boyunca diyeyim. Ama sprintten önce de farklı bir versiyonu var, onu da anlatacağım. Ya mesela Design System Library'yi kullanıyorsun. Bazı güncellemeler yapıyor design sistem designerları. Onlar ama Figma'da güncellenmiş oluyor, kodda güncellenmemiş oluyor, senin yaptığın komponent eski oluyor ya da koddaki eski oluyor, sen yeniyi kullanmak istiyorsun. Böyle sürekli frontendci ile tasarımdayken çok fazla konuşuyorum aslında. PM'den sonra en çok konuştuğum insanlardan biri de aslında frontend developer. O task'ını, development ortamını yaptıktan sonraki prosedürü de daha farklı. Ben yine inceliyorum tasarımla tam uyumlu olmuş mu diye. Backend developer'la da şöyle konuşuyoruz aslında. Ben genelde ikisini de aslında tasarıma başlarken involve etmeye çalışıyorum, yani proje başlamadan önce. Bunu da biz daha önce çok düzenli bir şekilde, dürüst olmak gerekirse, beceremiyorduk. Yani ilk işe başladığım zaman şöyle ilerliyordu. Mesela PM, işte design lead, designer, engineering manager projenin farkında. Biz bir süreci yapıyoruz, tasarım bitiyor. Ondan sonra da developerlara diyorduk ki tasarım işte bu arkadaşlar, problem de buydu. Hadi analiz edin. Şimdi onlar backend'i hazırlaması gerekiyor, arka plandaki kodu çözmesi gerekiyor, technical problemleri öğrenmesi ya da bir solution yapmaları gerekiyor ya da başka ekiplerle bir fikir birliğine varmaları gereken noktalar oluyor. O yüzden de biz şimdi yani benim ilk işe girdikten sonraki ikinci projemde biraz bir kötü deneyim yaşadıktan sonra onları nasıl involve edebilirim diye düşünmeye başladım ve biz şöyle bir yöntem bulduk. Projelerde eğer araştırılma gereken bir konu varsa, yeni bir proje ise bunu araştırma konusu olarak Jira'da açıyoruz. Ve burada da mesela bir backend developer'a da bunu assign ediyoruz. Daha sonra beraber bir gün belirliyoruz ve domain event workshop'u gerçekleştiriyoruz. Hep beraber bir technical flow çıkartıyoruz. Biz de mesela o sırada research'ü yapmış oluyoruz. Hali hazırda neyin ne olduğunu da biliyoruz. Ve bu technical flow'u kullanıcı flow'uyla beraber merge etmeye çalışıyoruz ve bütün olası sonuçları beraber değerlendiriyoruz. Ve bu noktada mesela bütün o technical flow'u beraber görmek, bizim kullanıcı flow'unu onlara göstermemiz, daha sonra müşterilerden gelen fikirleri onlara söylememiz vesaire, hani sonuç bulma ve uygulama sürecini çok yumuşatıyor aslında. Çünkü herkes anlıyor ve diyor ki ya evet, bu gerçekten bir ihtiyaç ve bunun gerçekten de tasarımda bu şekilde olması gerekiyormuş. Onların research tarafına da involve ettikçe bizim aramızdaki iletişim çok daha iyi olmaya başladı. Şu anda da beraber çok güzel çalışıyoruz. Çünkü onların da mesela bir backendçi kadar ben arkada nasıl olaylar dönüyor, en edge case ne, onları ben bilemiyorum mesela. Hani onların katkısıyla ben bütün case'i tasarımı sürecine başlamadan önce görmüş oluyorum. Ve bu da benim mesela tasarımın bütün end-to-end flow, bütün flow'u çok iyi bir şekilde bitirmeme, tasarlamama yardımcı oluyor. Ben de şöyle bir şey ekleyebilirim aslında. Benim de bunun için kullandığım bir yöntem var. Bizde başlangıçta çok büyük değil aslında, kopukluklar oluyordu. Eski sistemimiz nasıldı ilk şirkete başladığımda? Ben tasarımı teslim ediyordum. Tabii gerekli approval'lar yapılıyor vesaire. Son hali alıyor, stakeholder align oluyor. Fakat bunun implementation aşamasında görüyoruz ki hani bazı teknik limitasyonlar var. Şimdi bu tarz böyle bir iki şeye denk geldik. Ve hani o sırada ne yapmak istiyor? Tabii developer, tabii belli bir şey de var. Deadline'da olan bir proje. Daha kolay bir yöntem arıyor vesaire ya da değiştirmek istiyor. Tasarım üzerinde değişiklik yapmak istiyor. Bunu böyle bir iki kere deneyimleyince ben de senin gibi bir teknik uygulamak durumunda kaldım. Bizim de yaptığımız şu anda şu aslında. Nurgül'ün dediği gibi ben aslında birkaç sprint önden gidiyorum genellikle. Hatta bu bazen artıyor aramızdaki gap. Bir quarter önden gittiğim dönem bile oldu. Bunu başarabilmek çok kıymetli bence. Bu böyle olunca da şöyle bir avantajın oluyor aslında. Research'ünü vesaire yapıyorsun. Benim de kendi takip ettiğim bir design board'um var.
Onun InDesign aşamasında, yani hala dizaynla uğraşırken, işte stakeholder'lardan feedback alırken, diğer tasarımcılarla tasarım kritiklerine girerken, bir taraftan da design grooming and discussion sessions yapıyoruz tüm ekiple. Yani tüm o bizim o tartışma toplantımıza, tasarımı tartışma toplantımıza tüm ekip dahil olan herkes geliyor. PM, Technical Lead, tüm developerlar, hatta QA'miz, biz data ekibi olduğumuz için data ekibinden bir iki kişi. Gerçekten müsait olan, katılan herkes geliyor ve ben onlara tasarımı sunuyorum. Genelde de bir prototip üzerinden yapıyorum ki hani kontekste daha çok dahil olabilsinler diye. Bu prototipi sunduğunda orada onlar akıllarında nasıl bir concern varsa, nasıl endişeleri, gördükleri limitasyonlar varsa bana o an söylüyorlar. Benim de vaktim olduğu için bunu tasarıma ekleme şansım oluyor. Ya bu design grooming session'lar çok kıymetli bence. Gerçekten çok verim aldık. O eski yaşadığımız sıkıntılar kalmadı. Çünkü biz diyoruz bakın böyle gidiyor. Var mı bir şeyiniz? Ben onu ekliyorum. Bir sonraki design grooming'de onu gösteriyorum. Yani tüm developerlar dahil herkes align olmuş oluyor. Böyle olunca gelecekte karşına herhangi bir engel çıkmamış oluyor. Böyle bir teknik önerebilirim ben de. Bu da güzel çalışıyor. Onun dışında tasarımcılar için önerebileceğim bir şey var. Developerların sizi daha çok sevmesi için. Bir kere bir developer arkadaşımdan ben de bir feedback almıştım. Çok yoğun çalıştığımız ve hızlı yetiştirdiğim işleri bir dönemde. Ve bana Figma'da bir şeyler bulmakta çok zorlanıyorum dedi. Ki ben birazcık özende gösteririm yani. Label'ları düzgün olsun, sıralaması düzgün olsun, hani flow'larla bağlamaya çalışırım falan. Hani biraz da özenmiş ama demek ki hani o dönem gerçekten bunu başaramamışım. Böyle bir feedback almıştım. Şimdi azami özen göstermeye başladım. Ne yapıyorum? Hani bunlar için de önerilerde bulunabiliriz. Hani ben web tarafında çalıştığım için şu anda hem desktop hem mobile çıktılarım oluyor. Bir kere bunları birbirinden ayırıyorum. Bunların hepsini Figma'nın o gruplama özelliğiyle gruplayıp tek tek sırasıyla bir frame oturtuyorum. Asla edge case katmıyorum ilk flow'a. Yana yeni bir grup oluşturup orada mesela filter var sayfada. Bu filter'ın grubu deyip filter'a alakalı tasarım detaylarını başka yerde gösteriyorum. State'ler için başka bir grup açıp state'leri orada gösteriyorum. Bu benim tabii yaptığım. Herkesin farklı yöntemi vardır kendince. Ama bu benim tarafımda çalıştı. Şimdi hani aradıklarını rahat, çünkü fark ettim ki onlar da çalışırken Agile metot uyguladığımız için yaptıkları task'a yönelik odaklanıyorlar ve atıyorum tooltip yapmaysa task'ları açıp Figma dosyasını ona arıyorlar, ona odaklanıyorlar. O yüzden mümkün olduğunca kontekst ayırıp gruplamaya başladım Figma'da. Developer'ların da sizden böyle bir beklentisi oluyor diyebilirim, tasarımcılar. Böyle yapınca onlar da daha mutlu oluyor. Sizin de işiniz daha rahat oluyor. Prototip çok kullanmıyorlar. Mesela herkes de nasıl bilmem ama prototipi ben sadece tasarımın ilk amacını anlatırken kullanıyorum. Onlar Figma'yı developer moda çevirip şu anda gerçekten frame'ler üzerinden takip ediyorlar benim bildiğim. Bu da öyle küçük bir not. Son olarak developer olduğu için konu, çok küçük bir şey daha ekleyeceğim. Bilmiyorum sizde de öyle mi? Eğer öyleyse duymak isterim. Çünkü böyle bir hipotezim var benim. Her ekipte eğer böyle 4-5 developer varsa, bu arada özellikle biz gerçekten frontendçilerle daha haşır neşir oluyoruz ama böyle bir tane kahraman destekçi oluyor. Yani usability'ye böyle çok önem veren, Elif'in de bahsettiği gibi, ya da bir iki tane, hani direkt şey yapmayalım. O sizin böyle koruyucu meleğiniz gibi. Yani siz böyle bir şeyler için hani bu daha az eforlu, bunu mu yapsak acaba diyen böyle arkadaşlara karşı hayır bu daha usable, bunu yapmalıyız deyip size destek atan bir frontendçi. Bilmiyorum. Onlar her tasarımcıya lazım. Benim de şirkette favori backend'cim ve favori frontend developer'ım var. Dediğin gibi daha onlar açık görüşlü, daha böyle kullanıcı deneyimine önem veren insanlar. Bir diğer noktada sana katıldım. Gerçekten o feedback'i ben de aldım. İlk başta demişlerdi. Bizim de daha var. Design Operation ekibi var bizim. Orada yapıyorlardı. Figma kütüphanesi, Figma'da page'leri nasıl olmalı, nasıl isimlendirmeliyiz. Onlara daha yeni bize bir template verdiler. Önceden bir template'imiz vardı ama böyle tam bir düzen oturmuş değildi böyle. O yüzden diyorlardı ya, çok fazla farklı task var ve hangi Figma dosyası nerede ben bulamıyorum vesaire. Sonra hem Jira'da bunu improve etmeye çalıştık. Ben mesela Miro board'u ya da research'u ya da final design Figma dosyasını Jira'ya atıyorum ve onlar da direkt olarak o dosyaya gidiyorlar. Bir de senin dediğin gibi yapıyorum, hani development hands off diye bir page açtık mesela.
Design alternatifleri denediğim page'ler farklı aynı Figma file'ın içinde. Final Design'ı koyduğumuz yer senin dediğin gibi farklı. Bir de yanına Jira şeylerini yazıyorum ben. İşte tasklarını. Eğer bir dosyada mesela 5 tane Jira taskını içeren ve farklı insanların, developerların çalıştığı bir dosyaysa senin dediğin gibi section açıyorum. Oraya da Jira task'ı yazıyorum. Böylelikle o numarayı görünce tamam buradaymış falan deyip direkt şey yapıyorlar. Güzel feedback aldım. Çok güzel bir noktaya değindin sen de. Evet, çok mantıklıymış bu arada Jira task numarası yazmak. Bende o yoktu. Ben direkt context ayırdığım için. Ama bu da çok mantıklı. Bunu deneyebilirim. Okey, o zaman developerlardan da bahsettik. PM dedik, Engineer Lead dedik, Developerlar dedik. Ama aslında ekibimizde başka elemanlar da olabiliyor. Genellikle bu gelişmiş şirketlerde, trio yapısını, Agile yapı uygulayan şirketlerde ekiplerin olmazsa olmazı QA'lerdir. Kalite uzmanları veya Quality Engineer diyebiliriz. Kalite mühendisleriyle biz nasıl çalışıyoruz, nasıl bir etkileşim kuruyoruz, onlar hangi noktada devreye giriyor, biraz da bundan bahsedelim. QA Test Engineer diye geçiyor mesela bizim şirkette de. Biz de onunla çok çalışıyoruz. Aslında herkes onunla çok çalışıyor. Çünkü çok fazla test yaptığı için her proje sonunda, her task bittiğinde, bir de developer her task'ı bitirdiğinde onun bir test etme kriterleri var. Hem tasarıma bakıyor, hem uygulanabilirliğine bakıyor, hem functionality'sine bakıyor, hem koda bakıyor. Ve eğer bütün use case'lerden geçtiyse, bütün edge case'leri de dahil cover ettiyse o solution, o code, diyor ki tamam test başarılı, bunu demo yapabiliriz artık, feature'ı release edebiliriz diyor. Çok önemli bir rolü var gerçekten de. Ben de mesela şirkete ilk geldiğimde domaini öğrenirken bana çok yardımcı olmuştu. Çünkü bütün aşamaları bildiği için direkt onu arayıp lütfen bana gösterir misin bütün flow'u, bu ne demek, bu ne demek? Hani her şey hakkında sahibi oluyorlar. Yani sizin çalıştığınız departman haricindeki diğer departmanlarla olan ilişkisine, taskların ilişkisine, o kullanıcı flow'ları hepsini çok iyi bildiği için bence de sizin de çok iyi bir dostunuz olabilir. Aynı zamanda ben test ettikten sonra mesela concernlerimi paylaşmıştım onunla. Hani bir testin başarılı olması için tasarım kriterleri de olmalı. Yani burada bir işte design sistemler birisi kullanıldı mı, design birebir develop edildi mi, işte bütün edge case'ler cover edildi mi, işte confirmation, error message'ları, notification'lar gerçekten yerli yerinde gösterildi mi? Interaction'lar nasıl, istediğimiz gibi mi olmuş vesaire. Onların da bazen beraber yapıyoruz. Bazen ben çok yoğun olduğum için o yapıyor. Ama ona daha önceden bu kriterleri zaten söylediğim için onlar check olmadığı zaman bir bug task'ı açıyor. Yani bunu testi başarılı değil çünkü mesela burada bir tasarım farkı var. Ya da buradaki interaction Nurgül'ün dediği gibi olmamış diye. O yüzden onu da aslında ben şöyle bir yöntem buldum onunla daha iyi anlaşabilmek için aslında. Çünkü onun da çok fazla güzel feedback'i oluyor. Ürünü baştan sona hep sürekli test ettiği için çok fazla deneyimi oluyor aslında ve komponentleri benden daha çok kullanmış oluyor. 2 haftada bir onunla buluşuyorum. 40-45 dakika kadar. Mesela üzerine çalıştığım bir proje varsa ona demo yapıyorum ve anlatıyorum. Bak diyorum ben bunu ürünün burasına koymak istiyorum. Bu ekranda bu şekilde göstereceğim. İşte sen ne düşünüyorsun diyorum ve gerçekten de hoşuna gidiyor. Yani insanları bir tasarımcı olarak çözümü sonucunu gösterip yorumunu sormak. Çünkü onun da farklı bir bakış açısı var. O da bizim deneyimlemediğimiz bir alanda hani tecrübe sahibi ve gerçekten de her gün o ürünü test ediyor. Yani ben %10 kullanıyorsam o %90 kullanıyor ürünü gün içerisinde. O yüzden çok fazla güzel feedback'i oldu mesela. Yani komponente kadar, hatta bir tane tasarım feedback'inde bütün design sistem kütüphanesinde komponentin UI'ını değiştirdik. Yani o kadar güzel feedback'i oldu. Kendisinde otel tecrübesi var. Daha önce resepsiyonist olarak çalışmış, sonra QA test engineer'i olmuş falan. Hem de kullanıcı gözü de olduğu için çok güzel bir feedback vermişti. O yüzden tasarımcılara tavsiyemdir yani. Hani test engineer'ınızla da böyle sıkı ilişki kurarak ürününüzün kalitesini artırabilirsiniz. Başka aklınıza gelen tasarımcıların sık sık çalışması gereken roller var mıdır? Başka ekleyebilir miyiz? Ben bu arada data analist'le de beraber çalışıyorum. Bazı projelerde gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor. Çünkü dataya bakmak, kullanıcıların şu anki current behavior'ını ve nerelere ne kadar tıkladıkları ya da nasıl filtre yaptıkları vesaire, hani ürünü nasıl kullandıklarını aslında dataya dayandırarak öğrenmek de bize yardımcı olabiliyor. Bazen mesela benim
yapacağım komponenti bile belirlemede yardımcı olabiliyor datanın çıktısı yani. Hani filtre koysam mı koymasam mı, işte bu akıştan gitsem mi gitmesem vesaire. O yüzden datanın da çok büyük bir önemi var. Özellikle skopunuz kısıtlıysa ve deadline'ınız varsa limitli bir zaman diliminde data analistleriyle beraber çalışmak bence size hız kazandırabilir. Ben şöyle birkaç tane ekleyebilirim. Tasarımcıların çalıştığı kişiler biraz şirketin yapısına, şirketin büyüklüğüne, şirketin aynı zamanda hangi alanda çalıştığına göre değişebiliyor. Mesela böyle çok spesifik alanlarda, spesifik insanlarla da çalışabiliyorsunuz. Freelance çalışıyorsanız ya da küçük bir firmada çalışıyorsanız CEO ile CTO ile çalışabiliyorsunuz. Çünkü zaten şirket en başında da bahsettiğimiz gibi sen tasarımcıdan, CTO'dan ya da CEO'dan oluşuyor ve böyle üçlü bir biçimde de çalışabiliyorsunuz. Aslında bu da çok güzel bir deneyim. Onun dışında benim aklıma farklı da pek bir şey gelmedi açıkçası. Bizim şirkette benim ara ara böyle iletişim halinde olduğum 2-3 tane daha rol var. Belki onlardan da çok kısa bir şekilde bahsedebilirim. Customer Success Manager'larla ve Customer Support Analyst'lerle ara ara görüşüyoruz. Onlar ne yapıyorlar? Onların da kendi platformları oluyor ve müşterilerden gelen yorumları, feedbackleri, kötü yorumlar, şikayetler ya da işte onları gördükleri ve kullanıcıların direkt olarak iletişime geçtikleri bazı roller var. Customer Success Manager ve Customer Support Analyst gibi. Onlar da kendi know-how'larıyla sorunu çözmeye çalışıyorlar. Eğer sorunun çözümü bir tasarım değişikliğine gidecekse ya da bir bug varsa onlar da Engineering Manager'la ya da PM'le iletişime geçiyorlar. Ve biz de onlarla görüşüp problemi anlayıp sorunu çözmeye çalışıyoruz. Customer Success Manager'da da bu anlattığım daha çok Customer Support analiz yapıyor. Customer Success ekibindeki insanların da genelde çok sık görüştüğü birkaç tane müşteri oluyor. Bu tabii ki organizasyona değişebilir. Onlar da mesela birebir onlarla çok görüşüyorlar. Belki hatta haftada 2-3 gün onların ofisine gidip direkt olarak orada çalışıyorlar. Ve istediği bir feature varsa ya da gerçekten çok büyük bir problem varsa ve bu bütün ürünü etkileyecekse o bizim arasımızda iletişim kurmamızı sağlıyor. Ve bizi bir guide ediyor aslında, rehberlik sağlıyor o spesifik müşteriyle ilgili. Diğer bir rol de Marketing Manager. Bizde aslında her bir ekibin bir marketing manager'ı var. Genel olarak mesela release yapılacağı zaman kullanıcıların ve potansiyel müşterilerin arayüzü olacak her alanda bize feedback vermeye çalışıyor. Bazen mesela survey gönderdiğimizde ya da pop-up feedback mesajları gönderdiğimizde de yorum verebiliyor, güzel yorumlar verebiliyor. Yani kullanıcıya nasıl onu değerli hissettirerek onlardan geri bildirim almak konusunda. Ve mesela eğer yaptığımız bir özellik bizim ürünümüzün web sitesinde yayınlanacaksa ve onunla ilgili bir bilgi ya da bir görseller hazırlanacaksa da o marketing manager'la iletişime geçiyoruz direkt olarak. Benim de bunlar geliyor aklıma. Daha başka da gelmiyor ama dediğim gibi organizasyona değişir bu roller. Çok güzel açıkladınız. O zaman şöyle diyebiliriz özet olarak. Gerçekten tasarımcı olduğumuz için, direkt arayüzü etkilediğimiz için aslında ürünün en mihenk taşlarından birini biz yapıyoruz şu anda. O nedenle de işin gerekliliğine göre aslında şirketteki hemen hemen herkesle iletişime giriyoruz zaman içinde. Mesela çok küçük bir ekleme olsun. SEO ekibiyle de ben çok fazla çalışıyorum ki hani content ekibi olduğumuz için daha çok arama motorlarında çıkalım. Breadcrumb'ımız şöyle olsun, footer'da bunlar yer alsın. Mesela bu da aslında hemen hemen her arayüzde, her sayfada dikkat ettiğimiz noktalar veya dediği gibi Nurgül'ün bir proje yaptığımızda bunun bir marketing tarafı olacak. Not bildirimleri olacak, giden mailleri vesaire. Yani aslında gerçekten de bir tasarımcı hemen hemen herkese etkileşime giriyor ama en temelinde ekibinde en çok da Engineering Lead, PM, bu trio üçlüsü. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizin de herhangi bir konu öneriniz, sorunuz, yorumunuz varsa bize ulaşarak bunları söylerseniz mutlu oluruz. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.